Siz herhangi bir hayvan, ister toprak solucan olsun, ister sinek olsun, normal besin miktarının yarısını verdiğiniz zaman direktman uzun yaşamaya başlıyor. Ben de hep diyorum ki 2 öğün beslemeye çalışın. Mesela neden kedilere mama vermeyin diyorsunuz? Yani neden? O şöyle, ev yemeğini köpeğe asla verme diyorum. Ben doğru mu yapıyorum? Doğru yapıyorsunuz. Yani hayvanların yaşlanması da önemli. Yaşlanmayı engelleyemeyiz diye düşünüyorum. Engelleyemeyiz ama geciktirebiliriz ve o gecikme sürecinde de oluşabilecek şeyleri de minimuma indirebiliriz. Bir hayvan ne kadar hızlı büyüyorsa ve kiloluysa o kadar son noktaya hızlı geliyor. Öyle insanlar da böyle. Uzun boylular 200 sene az yaşıyor. Kısa boylular daha uzun yaşıyor. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Bugünden itibaren yepyeni bir programla sizlerle birlikteyiz. İşin uzmanları sizleri işin ustalarıyla buluşturuyor. Profesör Doktor Oytun Erbaş'la birlikte yeni programın ilk konuğu kim? Hocam söylesin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Televizyon yetmedi, sosyal medyada, dijital platformda da birlikte iş yapalım sizinle dedik. Çok iyi demişsin. Evet, ne yapıyoruz hocam? İlk ustamız kim? Kim? Veteriner hekim Hande Mutlu, benim can arkadaşım. Gerçekten işinin ustası, ehli, donanımlı. Sektörün içinde hem siyasi bir tarafı var, siyasi bir kimliği var. Belediye başkan adayıydı. Hem de yıllardır veterinerlik camiasında önemli işler tamam da yapmış. köpek sahibi ne yapacak? Çok Siyasi kıymetli bir kısmını ne yapsın? arkadaşım. Köpek sahibi şunu der. Aa, ben kardeşim, anlatmayacak benim mıyım canım köpeğim seyirciye? mutlu olabilecek mi? Benim kedim mutlu olabilecek mi? Uzun yaşayabilecek mi? Ölümsüz olabilecek mi? Ben buna bakarım. Hadi buyurun. Veteriner hekim Hande Mutlu, hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Ne diyor bakın Oytun hocam? Şimdi ben bugün şuna bahsetmek istiyorum. Hande'nin de deneyimleriyle beraber. Şimdi tabii bütün insanlar uzun yaşamak istiyor artık. Tabii ki kendileri uzun yaşadıkları gibi hayvanların da uzun yaşamasını istiyorlar. Burada en büyük şu anda teknoloji, tabii şu anda bizim ülkemizde bu mümkün değil ama kopyalama. Şimdi insanlar Çin'de şu anda 25 ila 30 bin dolar civarında dilden bir örnek alıyorsunuz, tükürük sıvısı gibi. Gönderiyorsunuz. Daha sonra kopyası geliyor. Yani gerçekten de kopyalama bu şekilde vardı. Tabii ki şöyle Avrupa Birliği'nde embriyo çalışmaları yasak. O nedenle kopyalama burada yasak. Gen modifikasyonları da yasak. Kendini modifiye edemiyorsunuz. Tabii burada bugün ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Bir hayvanın uzun yaşaması, şimdi deneyler şöyle yapıyor. Siz deneyleri larvada, yani bir toprak solucanında yapıyorsunuz. Uzun yaşıyor. Sirke sineğinde uzun yaşıyor. Aynı deneyi fareye taşıyorsunuz. Onu uzun yaşatan 100 ilaçtan 20-30'unu kaybediyorsunuz birden. Yani biraz yükseğe geçtiniz mi hayvanlarda? Bu sefer 70 tanesi işe yaramaya başlıyor farede. Bir üste geçiyorsunuz. Diyelim ki maymun, işte onlar primatlar. İlaçların %80'i bu sefer çöp oluyor. %10'u işe yarıyor gibi. İnsana geçiyorsunuz, bakıyorsunuz hiçbir şey olmamış. Yani o kadar sizin o toprak solucanını uzun yaşatan ilaç insanda hiçbir işe yaramıyor, zarar bile verebiliyor. Geri gelelim tabii ki kedi köpeklere ve diğer hayvanlara. Onlar da biraz fare ile arasında kalıyor. Bizim maymunlar arasında kalıyor. Yani onlar da uzun yaşattığını düşündüğümüz ilaçların neredeyse %30-40'ı neredeyse anca etkili. Ama önce ben size şunu sorayım. Şimdi bizim insanlarda olsun, hayvanlarda genel bir kural var. Bütün dünyanın kuralı bu. Kalori restriction, yani kalori kısıtlamak. Kalori kısıtlamak 1980'lerin sonuna doğru ortaya çıkan bir akımdı. Gerçekten de şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Siz herhangi bir hayvanı, ister toprak solucan olsun, ister sinek olsun, normal besin miktarının yarısını verdiğiniz zaman direktman uzun yaşamaya başlıyor. Onun için ilk soru şu. Ben de köpek sahiplerine ve kedi sahiplerine diyorum ki ad libitum beslemeyin. Ad libitum şu demek, sürekli önünde gıda olması. Mesela biz deney farelerini ad libitum besliyoruz. Sürekli yem var. Ben de hep diyorum ki 2 öğün beslemeye çalışın. Yani hayvanlarınızı. Bu konuda ne diyorsunuz? Kesinlikle katılıyorum. Biz de ad libitum'u çok önermiyoruz. Çünkü ben 2 sebepten önermiyorum. Birincisi, genelde kullanılan hayvan sahipleri arasında ticari hazır mamalar olduğu için bunun acılaşması veya kontamine olması. İkincisi de sürekli gidip yiyerek tabii ki o vücut kondisyonunun normalden daha üste çıkması.
Dolayısıyla az ve sık beslenme aslında bana göre en doğrusu. Günde 3 öğün, eğer işte herhangi bir ticari mamaysa bu kullanılan, zaten orada hesaplanmış formülasyon üzerinden bir tüketim miktarı var ve onu bir gün içerisinde kişinin evde bulunma süreciyle de tabii doğru orantılı olarak sabah akşam ekstra bir de öğlen, bizdeki gibi yani verilmesini öneriyoruz. Şimdi şöyle, buradan da siz devam edin ama ben şöyle bir şey de size hem soru yöneteyim hem bir katkıda bulunayım. Şimdi yaşlanmanın en büyük belirtisi fragilite. Evet. Bu dünyada en çok bahsedilen fragilite Evet. şu. Şimdi fragil şu demek. Şimdi mesela siz gençken 2 gün uykusuz kalıyorsunuz. Ama Geçmiş 3. olmayan. gün hiçbir şey olmamış gibi gezinebiliyorsun. Demek ki dayanıklısın, enduransın var. Yani 5 kilometre yürüyorsun. Biri diyor ki ya bir 5 daha yürüyelim diyorsun. 5 daha yürüyorsun. Bir yerin ağrımıyor. Yani iyisin ya, iyisin. Yorulmuyorsun. Ondan sonra hastalanmıyorsun. Sık sık grip olmuyorsun, burnunu çekmiyorsun. Yani diyor, halk arasında sağlamsın sen. İşte şimdi fragilite başladığı zaman yaşlanma süreci de başlamışsın demek. Şimdi bizim yaşlanmaya baktığımız zaman süreçte bir sürü yaşlanma mekanizması var. Biraz sonra dağıtacağımız gibi bir mitokondri çalışıyor. Mitokondri bir şey gibi, arabanın motoru gibi benzini yakıyor ama bir sürü de egzoz gazı ortaya çıkıyor. Ya bunu şöyle düşünün. Bir evin kazanı gibi yandıkça kazan eskiyor, patlıyor, çatlıyor. İşte buna da yaşlanma. Bir tanesi mitokondri. İşte kaloriyi kısıtladık, mitokondriyi çok çalıştırmadık. Evet, işe yarıyor bu kalori. İnsanda işe yarama ihtimali %5-10. Yani siz ne kadar kısıtlarsanız kısıtlayın, sizin ömrünüzü anca 3 ila 5 sene uzatıyor. Ama şöyle bir şey ortaya çıktı. Bütün dünyaya baktığımızda biz bu yaşlanmaya geciktiren ilaçlara geroprotektif ilaç deniyor. Yani bu işte yaşlanma bilimi geriatri var ya bizim. Geroprotektif. Diğer adı senolitik ilaçlar. Seno şey demek, senlit de yaşlılık demek. Yaşlılığı öldürüyoruz yani. Şimdi bu dünyada çok büyük bir trend haline geldi ve şöyle bir cümle ortaya çıktı. Bir ilaç yaşlanmayı önlüyorsa genetik düzeyde kalori restriction gibi yapıyor. Yani sanki az besleniyormuş havası veriyor. Onun için şu anda bütün buraya bizim yaşlanmayı geciktirici ilaçları koysak hepsinin ortak özelliği şu. Yese bile hayvan ona yememiş gibi genlerini okutturuyor. Bu yememiş gibi genlerde birkaç tane gen var. Bir tanesi AMPK var, çok ünlü. Açlık geni. Yani insan şöyle bir şey var hayvanlarda böyle. Yediği zaman şöyle bir şey yapıyor. Store et, yaşlan. Yani depola, yağlan ve yaşlan. Hatta yağlanma ile yaşlanma yan yana. Yemediğin zaman zayıfla ve genç kal. Onun için yağlanma ile yaşlanma arasında çok büyük bir ilişki var. Şimdi burada size şunu soracağım. Şimdi benim hep karşı çıktığım bir şey var. İnsanlarda ev yemeği vermek. Şimdi ben köpeklerde hakikaten ev yemeği ben hızlı yaşlandığını görüyorum. Yani insanlar kendi yediklerini. Çünkü insan artık gerçekten çok yağlı tuzlu yiyorlar. Yağlı, karbonhidratlı, yani kalorinin dışında da aşırı yağlı diyetler. Yani bana biri deseydi ki yağ mı çok yaşlatır? Karbonhidrat mı daha çok yaşlandırır? Protein mi? Ben yağı işaretlerdim. Çünkü Western diyetlerin insanı mahvetmesi sebebi yağ oldu. Çok yağlı yemekler. Siz ne diyorsunuz? Mesela insanlara şunu öneriyorum. İnsanlara şunu öneriyorum mesela. Ev yemeğini köpeğe asla verme diyorum. Ben doğru mu yapıyorum? Doğru yapıyorsunuz deyip bitireyim. Tamam ya, bu doğru değil mi yani? Hocam şöyle, şimdi tabii aslında siz de değindiniz, yani yaşlanmanın bir bütünsel mekanizması var, bir biyolojik mekanizması var. Dolayısıyla bunun içinde obezite de bu yaşlanmayı etkileyen unsurlardan bir tanesi. Neden öyle? Çünkü obez doku, yani yağ dokusu da sürekli bir inflamatuar stokin üretiyor ve bu üretildiği zaman da mitokondriye zarar veriyor. Bunu biliyor Zaten musunuz? Bunun bir ünlü bir adı var. Yağ dokusu arttığı zaman ve işte insan yaşlandığı zaman vücudunda hakikaten inflamasyon oluyor. Evet, Bunun inflamasyon ünlü de bir oluşuyor. adı var. Bunu seyircilerimize soralım. Yapmak Yazanlara. istersin. Ne Yani yapalım? soru şu. Nedir? Yazsınlar. Yani soru şu. Yaşlanmayla beraber şöyle oluyor. Yaşlanmayla beraber siz ona devam edin. Kas Şimdi dokusu. hücreler var yaşlanmayla beraber. Evet, kas dokusu azalıyor, sarkopeni gelişiyor, kemik dokusu azalıyor, osteoporoz gelişiyor, beyin dokusu azalıyor, Alzheimer gelişiyor, böbrek dokusu azalıyor, böbrek yetmezliği, kalp dokusu azalıyor, kalp yetmezliği, damar dokusu, damar sertliği. Şöyle bir şey var. Yaşlanmayla beraber hücre şöyle bir karar veriyor. Normalde bir hücre yaşlandığı zaman, yıprandığı zaman ölmesi gerekiyor. Yani bu hücre diyor ki ben ölüm kararı veriyor, bu ölüyor.
ve yok oluyor. Esasında bu devam etseydi yaşlanma olmayacak çünkü yenisi geliyor yani. Hı. Ama bazı hücreler şu kararı veriyor. Ölemiyor da yaşayamıyor. Yaşayamıyor da. Ölemiyor da yaşamıyor. Evet, bölünmeden Buna kalıyor ve bu da Öle yazma. söylemeyeyim mi? Ha söyleyecek miyiz adını? Bunun adı zombisel. Onda bir sorun yok. onu Ha biliyorum. tamam. Zombi sen. Zombi yani bu şöyle hücreler var. O zaman yaşlanmada vücutta olan şey ölememiş de ama yaşamda da değil. Arada kalmış. Ve şöyle bu hücre böyle duruyor ama bu hücrenin bir özelliği var. Aşırı metabolizması hiperaktif. Çalışıyor ama boşa dönüyor kayış. Yani yaşamak için uğraşıyor ama yaşayamıyor. Ölmek için uğraşıyor, ölemiyor da. Ama yani çevre dokulara da zarar İşte veriyor bir bu yandan sefer da. çevre dokuları ama bu bizim zombi hücreler çevre dokulara zarar veriyor. İşte onu bir maddeyle yapıyor. Bunun ünlü bir adı var. O adı soracağız. Bu adı soruyorum. Tamam. Bu işte bu bizim zombi hücreler iltihabi maddeler yapıyorlar. Ve bu iltihabi maddelerin ortak bir adı var. Tamam. Bu adı bilene ne veriyoruz? Bu adı bilene ne veriyoruz? evet bu adı programın sonunda ben söyleyeyim. Tamam. Tamam öyle yapalım. Öyle Şimdi, mi yapalım? evet. Tamam. Bir Şimdi, ödül koymayalım tamam, yani. evet, Peki. yapmıyoruz. Demek ki bu hücre ama çok ilginç bu zombi hücreleri bu yaptıklarıyla şunu yapıyor. Yanındaki sağlam hücreyi de Yok benim ediyor, gibi yok ol ediyor. diyor. Sen de diyor böyle zombileş diyor. Yani esasında şu birkaç tane şu sapıtmış ortadan kaldırsak esasında yaşlanma süreci duracak demek. İşte bu yaşlanma sürecini durduracak şeyden bir tanesi bizde en çok işleyen yıllardan beri metformindi. Metformin şöyle, bizde çok iyi bir ilaç olarak çıktı metformin. Kendisi bir diyabet ilacı. Tip 2 diyabette kullanılıyor. Gallego officinalis eski. Bu orta çağda kullanılan bir bitki. Orta çağda şöyle bir şey yapıyor insanlar. Diyabeti bilmiyorlar. Diyabeti şöyle biliyor orta çağlılar. Çok idrar yapıyor. İdrarında şeker var. Şeker nereden biliyorlar? Şeker tatlı. Yani idrarları tatlı. Diyor ki tadıyor mu? Hayır. Karınca falan geldiği için. Onu işedikleri zaman geliyor oraya başka bir hayvan çok merak gösterdiği için diyor ki ya bunun bir şey var. O tadıyor hakikaten şeker var. Biliyorsunuz eski hekimler kokuyor. Ondan sonra bir de yalıyor. Evet diyor. O zaman demek ki Öyle mi? tabii öyle yani bizim şey öyledir yani. Hekimlik Çok öyle. eskiden Neyse. yani. Yani olay şu. Ve bu yani şeker hastalığı şu. Şeker hastalığı çok işiyorsun, çok yiyorsun ve idrar çok yapıyorsun. Çünkü çok şeker yüksek olduğu zaman idrar çıkıyor. İdrarda şeker ne yapıyor? Diğer hayvanların gelmesini sağlıyor. İşte bu sefer diyor ki evet şekerli diyabet. Diyabet mellitus diyorlar. Evet. Şimdi sıkıntı şu. O zamanlar bir bitki var. Kaynatıyorlar bu Gallego officinalis. Böyle yapraklı eğrel tozu gibi bir şey böyle. Bu çiçekleri falan da var ucunda. O suyunu içiriyorlar insanlara Gallego officinalis'in. Abi bakın idrar azalıyor. Şeker de azalıyor idrarda tadıyorlar. Ve insanlar toparlamaya başlıyor. Yani şeker hastalıkları geçmeye başlıyor. Nereden biliyorlar? O çok yeme gidiyor. Zayıflama gidiyor falan filan. Ya bu ilaç olur diyorlar. Ve sonra bu ilaç metformin olarak piyasaya sürüldü. İşte 1980'lerde. Ama bu ilacın bir şey yaptı ortaya çıkarıldı. Tip 2 diyabet olup bu ilacı alanlar hiçbir şey olmayanlara göre daha uzun yaşadı ortaya çıktı. Şimdi bak ilginç bir şey var. Hem diyabetsin, metformin alıyorsun. Öbürsü de hiçbir hastalığı yok. Bir baktılar ki tip 2 diyabet olup, şeker hastalığı olup metformin alanların yaşı 74'ten 77'lere çıkmaya başladı. 3 sene gibi uzun yaşamaya başladı. Sonra bir metformin furyası oluştu. Yani diyor ki metformin içelim falan filan. Böyle herkes metforminci oldu. Herkes metformin de içti. Ama sonra tabii bu demode oldu. Şimdi her şey demode olma sorununa şeydir. Sen böyle bir şey uyguluyor musun? Kedi ve köpekler. Çünkü ben şöyle sana söyleyeyim. Hayvanları uzun yaşatmak için çok şey denedim. Yani bu şeyler boyutunda. İlginç şeyler de yaptım. Anlatırım sana. Yani buna nasıl bir şey uzun yaşatır şeklinde. Önce şunu sorayım sana. Sonra anlaşıldı ki bütün diyabet ilaçları insanı uzun yaşatıyor. Neden diyeceksin? Çünkü diyabet ilaçları şunu yapıyor. Şeker hastalığında aşırı bir şeker var. Tokluk demek vücut için. Tokluk demek ölüm demek. Diyabet ilaçları da tam tersi. Açlık demek. Yani şöyle bir şey var esasında. İnsülin neyle ilişkili bir hormon? Tokluk. O zaman öldürüyor mesela baktığın zaman. İşte yağ neyle ilişkili bir şey? Tokluk öldürüyor. Yemek yemek tokluk öldürüyor. Demek ki tokluk hissi ölümle orantılı. Açlıklar da yaşamla orantılı. Ya sen metformin kullanıyor musun? Deniyor musun? Ne diyorsun? Metformin kullanmadık. Yalan yok. Yani kedi ve Ben köpeklerde. veriyorum, onu da Öyle söyleyeyim de. ihtiyaç duymadığımız Ben için veriyorum. Hayır, belki de. uzun yaşattırmak için Evet, veriyorum. uzun Mesela, yaşa. şöyle bir şey var ama sıkıntılı bir şey.
belli bir yaştan sonra etki etmiyor, onu da sana söyleyeyim. Yani mesela şimdi köpek, şöyle önce şunu söyleyeyim. Şimdi bir köpeğin uzun ya da kısa yaşamasının en büyük şeyi türü. Cinsi daha doğrusu. Mesela küçük köpekler uzun yaşıyor. İşte kanişler falan 12-13 sene. Büyükler 50-60 kilo, Dobermanlar falan daha hemen düşüyor. 8 sene düşüyor. Bu şuna bağlı. Büyük köpeklerde büyüme faktörleri çok fazla. Onun için büyütüyor hayvanı. En büyük büyüme faktörü insülin. İnsülin benzeri büyüme faktörü. Onun için bir hayvan ne kadar hızlı büyüyorsa ve kiloluysa o kadar son noktaya hızlı geliyor. Onun için büyük hayvan köpekler cinsleri kısa yaşıyor. Küçükler daha uzun yaşıyor. Bunun en güzel örneği de insanlar da böyle. Uzun boylular 200 sene az yaşıyorlar mesela. Kısa boylular daha uzun yaşar. Onun için aynı şekilde o da orantılı. Ve metforminin bu insülini azalttığı, büyüme faktörünü azalttığı, yani o sona erişmeyi azalttığı biliniyor. Ama köpek diyelim ki 12 yaşında ölecekse 10 yaşında başlarsanız bu olmuyor. 2 senede olmuyor bu. Daha böyle juvenil çağlara, çocuklukta da verirseniz insülini azalttığı için hayvan büyümüyor. Sen Onun ne için yapıyorsun? şöyle bir yapmak lazım. Böyle tam ortalarda, yani ben ergenlikten sonra, mesela ergenliği geçeli, atıyorum işte ergenlik 1 yaşında oldu. İşte böyle bir 4 yaşına doğru, 3 yaşına doğru verdiğim hayvanlar var mesela. Çünkü belli bir şey yok bununla ilgili. Yani sen ne yapıyorsun? Böyle bir şey kafanda oluyor mu? Ya şöyle, tabii aslında şimdi mesela biz anti-aging diyoruz ya. Aslında aging well demek belki daha iyi. Çünkü yaşlanmayı engelleyemeyiz diye düşünüyorum. Yaşlanma çok engellenebilecek bir durummuş gibi gelmiyor bana. Bana Ama göre ne de- yaparız? bana göre de Geciktirilebilir mi? Geciktirilebilir. Evet. İşte engelleyemeyiz Hı. ama geciktirebiliriz ve o gecikme sürecinde de oluşabilecek şeyleri de minimuma indirebiliriz. Dolayısıyla işte beslenmeden başladınız. Evet, ev yemeği, orada kalmıştım ben. Ev yemeği vermek tabii ki doğru değil. Çünkü evde oturan bir hayvanla dışarıda koşan, zıplayan ya da işte bekçilik yapan köpeğin harcadığı enerji, kalori ya da ihtiyaç duyduğu kalori maalesef aynı olmuyor. Dolayısıyla ticari hazır mamalar tercih ediliyor bunun için. Çünkü bir kalori hesabı var ve tabii ki üreticilere güvenmek zorundayız. İçeriğin kaliteli besin maddelerinden oluştuğu noktasında. Dolayısıyla evde bizim yediklerimizi vermek, bazı gıdalar toksik olabileceği gibi, işte bir çikolata, üzüm gibi. Şimdi mesela bizim için mesela kakao içinde polifenol bileşikleri var. Evet, Onun için çünkü kakao uzun yaşatıcı mesela, ama mesela şeyde toksik Evet, mesela mesela hayvanlarda. hayvanlar toksik. için, polifenolleri evet. verirken yani vermemek Zehirli en yani, düzgünü, en daha doğrusu yani, evet. en doğru yolu. Dolayısıyla biz, hani hocamın dediği de çok net, yani bir büyük ırkların yaşlanma süreci çok daha yavaş. Yani biz 5'ten sonra büyük ırklara artık senior muamelesi yapabiliyoruz. Hızlı, evet. Ve diğer küçük ırklarda da 8-10'dan sonra bunu söylüyoruz. Kedilerde de 7 ve 10 yaş arasında artık hani matür, işte senior grubuna giriyor ve o tüketilen gıdalar da buna göre formüle ediliyor. Tabii ki yaşlı hayvanlarda işte bir proteinin kısıtlanması, bir fosforun kısıtlanması gerektiği için evde hazırladığımız diyetlerle bunu sağlamamız çok mümkün değil. Bu yüzden de bu ürünleri tercih ediyoruz. Ve öbür taraftan da hani metformin noktasına geleceksek de biz tabii çok böyle konuşamayan canlılarla bir arada olduğumuz için onların şikayetlerini bizim bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla da önce bir takım panellerden geçirip ihtiyaç olanlara göre ne var? İşte bir semi veriyorum ben. Yani S-adenometionin denilen bir karaciğer desteği verebiliyoruz ki en fazla etkilenen organlardan biri oluyor. Özellikle Sam kedilerde. etkili bu arada. Mesela ben de Evet, NAK aynı yani şekilde. farelerde çok denedim. Sam hakikaten karaciğere şeydir. Yani Evet, iyi gelir. Evet. asetilsistein aynı şekilde. Evet. Tabii kaliteli Mesela kaynaklardan sistein omega 3. doğru. Mesela NAK gerçekten NAK, doğru. evet. Bizim insan için de çok ünlüdür. Yani sistein. Sistein keratinin yapı taşıdır normalde. Hani saçları, tırnakları çok doğru hale getirir. Mesela insanda sistein verdiğiniz zaman tüyler daha iyi çıkar, daha güzel çıkar, tırnaklar iyileşir. Karaciğerde koruduğu için, yani mesela bizim bu yaşlanmayla ilgili sanatla uğraşanlar, yani bu geroprotektif sanatla uğraşanlar, yaşlanmayı geciktirici sanatla uğraşanlar da NAK çok önemli bir şeydi. Yani bir Nak mı kürktür. nat mı? NAK. 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 Ne demek? N-asetilsistein. N-asetilsistein. Evet. Bir balgam söktürücü ama Evet. Diğer şöyle etkilerinden faydalanıyoruz. vücutta antioksidan etkileri var. Hı. Oksijen yan bileşiklerini bloke ediyor. Mitokondrinin hasarlanmasını önlüyor. Stresi azaltıyor. Hücresel, selüler stres deniyor. Onu şey yapıyor. Mesela ben NAK severim mesela. Haftada 2 yutarım mesela.
Ben de. Ben Hem insan hem hayvan mı? Evet. Evet, kullanıyor. evet. Normalde Ha. beşeri bir ilaç. Hı hı. Her Ama insan, tabii ki her doze insan edip bir hayvandır bu arada. Yani, Yani hayvanların yaşlanması da önemli. Hocam çok enteresan. NAK mesela sistit vakalarında kedilerde özellikle içeride mukosel tarzında bir yapı varsa bunu da çözüyor. ben bugün yazdım. Uçakta gelirken şimdi. Öyle Yani- mi? Şöyle yazdım. Bir hanımefendi Görmedim ama. geçmeyen sistit vardı. Hı. Ya hocam dedi geçmiyor. Ne kullanışım? Sistitteki sıkıntı ne biliyorsunuz? Sistit şöyle. Sistit sürekli sistit oldunuz mu vücuttaki iltihabi yanıt mesanenin üzerinde böyle bir tabaka var. Hani burundaki sümük gibi. Evet. Bütün her yerde bu tabakada var. Bağırsağın içinde mukus var. Solunum yollarında, safra yollarında içi böyle parlak, teflon gibi. Ve ince bir mukus sekresyon var. Onu kaybettiniz mi yandın. Oraya her bakteri oturuyor artık. İşte o mukusu geri getirmek çok zor. O teflon, o kaygan yapı. Çünkü kaygan yapıya oturamıyor bakteri. Sistemi bunu oturtturuyor mesela. Onun için mesela idrar yolu enfeksiyonunda bunu ben de Evet. özellikle geçmeyen kronik idrar yolu enfeksiyonunda Kroniklerde. sistein ben Çok de güzel veriyorum. çalışıyor. Bak yeni bir şey öğrendim. Ne güzel oldu Evet, ya. evet. Ben de kullanabilirim bundan sonra. Peki yaşlanmada hayvanların yaşlanmasını geciktirmede etkili. Evet. Şimdi burada tabii ki çok önemli bir şey de var. Tabii Etkili mi ya da? Ya ben tabii şöyle etkili. şöyle özellikle mesela grupta mesela orta yaş ve üstü gerçekten verilebilir. Yani evet. yaşlı grupta ben Kullanılabilir. bir de kıllar da bir kendine Tüy gelir falan. yapısını Evet, da tüy yapısı kendine gelir. geliştiriyor ama hani böyle çok rutin halde vermiyoruz ama gerek gördüklerimizde tabii ki bunu reçete ediyoruz. Doz etmek hocam zor oluyor beşeri Şimdi ilaçları şöyle biraz bir kere kediler şöyle için hiç sorun özellikle. değil. Şimdi sisteinde en anestezi sisteinde şöyle söyleyeyim ben size. Bir kere bütün hayvanlar özellikle köpekler ve kediler insan dozunun 10 katına kadar kaldırabilirler. Metabolik olarak yıkarlar, hiç sıkıntı çıkarmaz da sistein de çok rahat 40-50 miligram kilograma verebilirsiniz. Hiçbir sorun çıkarmaz. Başka ne yapabilir hayvan Bir de sahipleri? tabii şunu sorayım mesela, bir de mesela ünlü bir şey. Şimdi mesela insanın yaşlanmasının en önemli şeylerden bir tanesi vücutta bir iltihabın olması. Bir iltihap olduğu zaman çok hızlı yaşlanıyorsun. Mesela bizde çekilmeyen bir 20'lik diş eti iltihabı, köpeklerde anal Keselerin kese dolması, absesi dolması. evet, evet. Mesela köpekteki o anal keseyi boşaltmak, dişlerini fırçalama alışkanlığı kazandırmak. Bunlar çok önemli mesela. Yaşlanmanın Kesinlikle. evet. Çok önemli çünkü tabii düzenli olarak hayvan sahibinin ağız ve dental kontrollerini yaptırması gerekiyor. Çünkü hani işte yaşlandı artık noktasında yaklaşıldığı için oysa ki orada biriken bakterilerin işte kalbe, böbreğe, beyne bir takım negatif etkileri var ve orada da bir enfektif yük oluşturuyor. Dolayısıyla düzenli olarak o diş fırçalama, fırçalanamıyorsa işte bir klinik ortamında düzgün bir şekilde temizlenmesi, iltihaplı olanların çekilmesi gibi yöntemleri kullanabiliyoruz. Tabii burada üzücü bir şey söyleyeceğim. Yapılan çalışmalarda ya kadınların biliyorsunuz bu şimdi çok ünlü bir şey var ya, kromozomların ucunda böyle koruyucu kep kısımları var. Telomer deniyor. Telomer. Neyse o telomer işte yaşlanınca kısalıyor. Aslında kısalıyor bir süre sonra ölüyorsun. Yani saat gibi bir şey gibi düşün. Anlatacağım o değil. Kadınların DNA'sı çok ilginç bir şey var. İlaçlarla kadındaki DNA'da şimdi normalde siz bir davranış yaptığınız zaman şimdi DNA uzun bir ip gibi bir şey. İçinde kodlar var. İşte insülin yazıyor. Senin saçının rengi yazıyor. Gözünü kaç defa kırpacağım bile yazıyor. Kalbin kaç atacak yazıyor falan filan. Bütün DNA'nın sadece %1'i gen. Yani o insülin geni, gözyaşı geni, saç geni hepsi %1 ya. 99 ne yapıyor bu? O gen açılsın mı kapansın buna bakıyor. Yani şöyle bir şey var. Sen şimdi insülin salınacak. O %1'in içinde insülin geni. O %99'da ne zaman insülin yapsın? İşte yemek yiyince insülin yapsın. Su içince yapmasın. Ondan sonra işte brokoli yiyince biraz yapsın. Muz yiyince az daha çok. Anca buna bakıyor. Şimdi şunu getireceğim. Biz bir ilaç verince o hangi gen kapanıyor, hangi gen açılıyor bakabiliyoruz. Bunun çok ünlü bir şey var. Metilasyon deniyor, asetilasyon. Metilasyon olduğu zaman DNA'da o gene kapanmış demek. Yani biz diyoruz ki bu geni kapattık biz bu ilaçla. Asetilasyon olduğu zaman bir genin yanında onu açtık diyoruz. Nereye getireceğim? Biz hayvanlara ister diyet verin, ister ilaç verin. Uzun yaşam genlerinin açık kapadığına bakabiliriz. Uzun yaşam genleri sirt genleridir. Sirtuin. Sirt çok ünlü bir şey.
Sırt genleri vücudu tamir eder, tırnağını iyi çıkarır, böbreğine bir şey olmaz. Yani şöyle düşün. Sepsissin, çok kötü durumdasın. Sirtüğün genini aktive et, böbrek hemen kendine gelir. Yani bir dirayet kazanır. Yani çok ilginç. Bizim de en çok bu sirtüğün genini aktive eden de taze sebze meyvedir bizde. Yani fenol bileşikler. İşte bu yeşil çaylar, işte elmayı evladım kabuğuyla ye. Gerçi elmanın kabuğu Hayvanlarda da etkili mi? Ha, onu soracağım şimdi size. İşte pırasa ye, işte brokoli ye, işte patlıcan ye falan filan. İşte sirtüğün genleri için birinci cümle şu. 2 tane bir şey söyleyeyim, size soracağım. Sirtüğün genini aktive etmek için sebze meyve taze yemek gerekiyor. Ama çok ilginç bir şey var. Bütün ilaçlar ve beslenme alışkanlıkları erkeklerde geni değiştirirken kadınlar değiştirmiyor. Onun için yaptığımız bütün uzun yaşam mıncıklamalarında erkeklere çok iyi sonuçlar gelirken Kadınlar. kadınlara hiçbir sonuç yok. Cevap yok. Cevap yok. Yani kadınlar genetik materyalleri dirençli, kendileri gibi. Yani açılıp kapanmıyor. Ya bir yolu var bunların. Yani ben diyor öyle giderim diyor. Onun için ben bazen diyorum mesela, hanımefendi geldi uzun yaşamak istediğin şöyle diyor, kardeşim diyor olmuyor. Sizin DNA buna gerçekten böyle müsaade etmiyor ve Evet. bütün yaşlanma ilaçları kadınlarda patlamıştır. Biz her daim genciz. Hayır ondan olduk hakikaten güzel. erkeklerde işliyor. Mesela ben burada şöyle bir şey aldım. Şimdi hanım geliyor mesela diyor ki hocam diyor sen diyor niye içiyorsun genç kalmak için? Ya diyorum abla sana işlemez bu. Vallahi aynen böyle işlemiyor. Şimdi size şuna gelecek. Köpeklerde sebze meyve yemeği ne diyorsunuz? Nasıl bir şeyiniz var mı? Belli ölçülerde tabii ki meyveyi öneriyoruz ama sebzelerin de öyle hepsini gidip bir patlıcan verin Yani ne demiyoruz mesela, tabii brokoli ki. falan ne Kabak yani? olabilir, Nasıl bir brokoli pişirme olabilir. paterni izliyorsunuz? Haşlama sadece. Haşlama. Evet. Haşlama. Bizdeki gibi Ve aynı. hani tabii hayvan onu öyle alıp bütün yemiyor. Biraz daha bulamaç kıvamına Bulamaç getirip kıvamı, evet. önerebiliyoruz. Mesela- Bazı hastalıklarda mesela bir böbrek diyetinde veriyoruz işte bir patatesle birlikte bir yağsız 100 gram kadar bir kıymayı. Ya bizim Ama mesela- hepsi suda. Yani mesela benim bir köpek var erik yiyorum erik yiyor. Çilek yiyorum çilek O yiyor. istisnadır. Onlar O istisna. istisnadır. Hocam hayvanlarda doyma güdüsü Tamam, yok yok da biliyorsunuz. ya bu çocuk O da- yüzden ne verirseniz Hayır yiyor. tamam yani. da yani ne, bu da ne versen yiyor. Geçen Evet, de ne verirseniz yiyor, bir yani şey reddetmiyor. olmuş mesela. Bir bahçeye götürdüm patlıcanları yemiş. Ya böyle bir hayvan ya. Ha, böyle Ya- hayvanlar var. Var evet Yani doğru. bu Evet. Ya sahipleri... mesela benim kedim benimle birlikte cornflakes yiyor. Yediği zaman. Ya bayağı kaşıktan cornflakes'i yiyebiliyor yer yani. canım, onu yer Hayır de. yemez hocam kedi bu yani. Bayağı bir kedi düşünün ve bunu yiyor. Ya da ne bileyim geçen kahve içti. Gibi. Türk kahvesi içti. O- Peki bir şey, ikinize birden bir şey Yani- soracağım. Yani sonuç olarak Ama yani ben şimdi burada şöyle size başka uzun bir şey yaşam için söyleyeceğim ve söyleyin de soracağım. mesela şöyle onu şey yapmak lazım. Yani siz bilinçli mesela ben öneriyorum mesela bilinçli. Hani diyorum Evet ki bilinçli önerdiğimiz ha, kabak, bilinçli kabak, brokoli, pirinç az miktarda. evet. Bulgur asla değil bulgur. Bunun dışında meyvelerden elma olabilir. Peki makarnaya ne diyorsun mesela? Hani bu konu hani konusu değil de mesela hani bulamaçın içine mesela ben bazen mesela diyorum ki insanlara Ben onun yerine bir orta boy patates koyduruyorum. değil mi? Yani şöyle mesela brokolinin yanına patates. Evet. Onu nasıl haşlama mı yaptırıyorsun? Hepsi haşlama. O zaman brokolinin yanına ezme patates biraz yoğurt mesela olabilir mi? Olabilir. Evet, tabii. tamam. Neden Tamam bir olmasın? menü. Tabii. Peki bir şey soracağım. Nasıl bizde gıda takviyeleri var? Hayvanlarda da onları işte tüylerini güzelleştiren belki ömrü uzatan var mı? Böyle bir gıda takviyesi var mı? Çok var. Dışarıdan destek. Şimdi Var ama yani nasıl? Şimdi şöyle uzun yaşama bir profesyonellik işi. Hı hı. Şimdi bazen bana diyor ki hocam diyor nasıl uzun yaşayacağız? Adam da diyor ki bana bazen ya diyorum bu kadar lafa bu kadar uzun yaşanmaz. Hı. Bu bir profesyonellik ya. Uzun yaşamak. Mesela bana soruyorlar ben 48 yaşına geldim. Kardeşim diyor senin neden sakalın beyazlamadı? Sen neden iyisin? Ben hatırlıyorum yani son 10 yıldan beri dikkat ediyorum işte bir sürü ilaç kullanıyorum ben işte bir sürü bıdı bıdı. Ya şuna geleceğim yani uzun yaşam gerçekten de ilginç bir şey. Mesela biz hayvanlarda mesela hipertansiyon. Mesela hiç beklenmedik bir şey esasında. Ve çok sık biliyor musun? Yani ben hayvan tansiyonu fazla. ölçüyorum ben. Hı hı, ben Mesela de çok. hayvanların en hızlı yaşlandığı şeylerden bir tanesi. Biri diyabet, biri de hipertansiyon. Mesela basit bir tansiyon ilacı hayvanın direktman o hızlı yaşlanmasını durdurabiliyor mesela. Hı. Kalbinin yaşlanmasını. Çünkü tansiyon demek böbreğin bozulması demek, kalbin bozulması, damarın bozulması demek, beynin bozulması, Alzheimer olması demek. Hayvanın şey bile gidiyor, belleği bile gidiyor. Yani hayvan komutlara anlamıyor falan filan. Ya tansiyonu da getirip ölçtürmek lazım. Mesela ben her zaman bunu söylüyorum mesela şeyde. Tabii Ölçtürüyorlar mı? rutin kontrollerinde
gittikleri hekimin bir bütünsel olarak yaklaşması lazım ve bunları düşünebiliyor olması lazım. O tansiyona bakmak gerektiğini Evet, biliyor evet, olması evet. lazım. Evet, ben ölçebiliyorum ama hani bilemem tabii, herkesteki bir donanım var mıdır? Ama rutinde evet, nasıl biz gittiğimizde bir hastaneye işte tansiyonumuza bakıyor, ateşimize bakıyorsa onlar için de aynı şey geçerli. Ama benim burada sormak istediğim başka bir şey Buyurun. var. Yani bir biyolojik mekanizma var yaşlanma için. Kedi köpekler için de aynı. Ama ben yani 25 yıllık tecrübemde bilimsel olarak belki kanıtlayamam ama şunu çok net söyleyebilirim. Aslında bence hepsinin başı stres. Yani rutinde yaşanılan stres içeride de bir hücresel stres yaratıyor. Tabii, Bütün tabii. bu konuştuğumuz inflamasyonlar, sitokinler, bilmem neler falan hepsi bir bütün oluyor ve içeriden mekanizmayı çökertiyor diye düşünüyorum. Bizde bu konuda en hassas olan hayvan kedi. Yani bazı kedilerde inanılır gibi değil ama bir kumun değişikliği bile çok ciddi bir stres faktörü kedi olabiliyor. içine atıyor çünkü. Evet, içine atıyor. Ya da işte artık ne yapıyorsa Ha, şöyle bendeki gibi. Hayır, köpekte bir şey var ya, köpek bir havlıyor falan, bir böyle bir, ama kedi biraz, köpekte bir parçalama huyu falan da oluyor yani. Kedi içine atıyor ondan bence. Ya olabilir hocam, tabii yani tabii bir şaka şey bu, diyemiyorum değil mi? ama kediler gerçekten bu konuda çok daha hassas yaklaşılması gereken canlılar bana göre. Köpekten tamamen farklı. Hani metabolik olarak da farklılar zaten. Ama bu stres faktörü onlarda birçok hastalığın tetikleyicisi olarak karşımıza çıkabiliyor. Ve biraz deştiğimiz zaman işte mamadan tutun kumuna, ev değişikliğine, mekan değişikliğine, sahip değişikliğine varana kadar ve genelde hastalıkların ortaya çıkışı da o anemnezi alırken hep böyle oralara Hayır, da dayanabiliyor. antidepresan kullanan kedi var. Evet var. Evet. Var, doğru. Son dönemlerde fazla mı? Yoğunlukta mı? Hepimiz depresyondayız. Hakikaten. Şimdi Yani mesela ben bazen sahipleri mesela- depresyondaysa hayvanlar da Ya depresyonda geçenlerde oluyor. şöyle bir hayvan getiriyor Bu mesela da- bazen bana. Diyor ki ya hocam her yere yapıyor diyor. Ben de diyorum ki depresyona girmiştir. Hocam tabii şimdi yani Hani mesela kedi kumuna yapmayıp bütün eve yapanlar var. var ama şöyle de bir şey var, yani hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Ya biz kedi şunu- kumunun dışına yaptığı zaman Buna belki belli bir problemi vardır. Ha. Yani bir alt üriner sistem sıkıntısı olabilir o çocuğun, idrarını tutamıyor olabilir. Bunları Ya da eğer- nörolojik bir Anladım, takım anladım, sıkıntıları anladım. olabilir. Yani bütün bunlar ekarte ettikten Ben sonra sonra- evet, üzgünüm, kedinin psikolojik sorunları var Ama diyebiliyoruz çünkü yani. yani şimdi şöyle, kedi ilginç bir hayvan. Şimdi kedi nasıl bir ilginç bir hayvan? Şimdi biz mesela omurilik felçleri mesela. Şimdi kedinin üstünden araba geçer. Kedinin arka bacakları tutmaz. Felç olmuş. Omuriliği kopmuş. Ama bir 2 ay sonra arka ayakları yine adım atmaya başlar. Ama omurilik yine kopuktur. Evet. Hayvanın öyle ilginç mekanizması var. Mesela bizim mümkün değil böyle bir şey. Omurilik bizim koptuğu anda bacaklar tutmaz. Ama hayvan otomatik olarak aynı kalp gibi hiç vücudundan, beyninden bağımsız omurilik kendi kendine ateşlemeye başlar. Mesela bu insanlara aktarılması en büyük planlanan şeydir yani. Kedi gibi bir omurilik yani o şekilde. İkinci şekilde ilginç bir şey. Mesela kedi Parkinson olmuyor. Kedi mesela Parkinson'u yapın hayvanda. Bizim mesela Parkinson yaptığımız ilaçlar var. Kedi 2 ay ya da 1,5 ay kadar kendi kendine tamir oluyor. Yani kedi çok ilginç bir hayvan. Çok Rejeneratif bir rejeneratif bir hayvan. Mesela kedi 9 canlı ya. Kesinlikle Evet, doğru. 9 canlı. Abi kedi hakikaten 9 canlı. Doğru. Bir ayağı orada derler. Bir ayağı diğer Öyle. tarafta, bir ayağı burada derler. Hocam biliyor musunuz Hande'nin aslında uzmanlık alanı kök hücre tedavisi. Hocam Evet. çok sever. Evet, gel. Bu konuda Hocam çok konuşun sever. istiyorum, evet. Uzmanlık alanı Türkiye'de Şimdi- önemli işler yaptı bu alanda. Şimdi ben size anlatayım ilginç şeyler olmuştur benim hayatımda. Ben kök hücre nasıl öğrendim biliyor musun? Anlatayım. Bir gün bana dedi ki ODTÜ'de kök hücre laboratuvarı kuralım mı dedi. Kuralım dedim. Kurar mısın dedi. Kurarım benim ama kök hücre alakam yok benim. Sonra kök hücre kendim öğrendim. Şimdi bir insan bir şey yaparken öğreniyor. Yani ben de kök hücreyi, yani biz tabii tıp fakültesinde bunu bilmiyoruz ama daha sonra tabii kök hücreyi öğrendik. Şimdi kök hücre, şimdi tabii bizim bir insanoğlu biraz sıkıntılı bir varlık. Neden onu söyleyeyim mi? Biz bazı köpek türlerini bilerek üretmişiz ama bu köpek türleri gerçekten de genetik olarak sıkıntılı. Yani ya bunu biliyoruz. Mesela bazı eklem sorunu var yazık hayvanın. Ya onları bilerek üretmişiz yani. İşte Ama Scottish'lerdeki mesela- eklem ağrıları gibi. Mesela bazı köpek body body yürüyor diye onu üretmişiz. Bazı egzoftalmik gözler dışarı diye. Onlar acı çeken hayvanlar. Ama insanoğlu bunları estetik kaygılarla, işte benim köpeğim böyle farklı yürüsün, öbürsü şöyle yapsın şeklinde üretebiliyor. Gerçekten de bunların eklemleri dejenere oluyor biliyorsunuz. Hani
En büyük sıkıntılar. Şimdi tabii biz kök hücre nasıl yapılıyor? Ben size bilmeyenler için söyleyeyim. Şimdi 3 tane kök hücre var. Bir tanesi anne karnındaki kök hücre. Embriyonik. Embriyonik kök hücre biliyor musunuz? Embriyonik kök hücre anne karnında dölleniyorsunuz. Hücreler bölünüyor. Biri göz oluyor, biri böbrek oluyor, biri karaciğer oluyor. Daha anne karnındayken bir hücreyi alırsanız o her şeye dönüşür o. Ondan karaciğer de yapabilirsiniz, böbrek de yapabilirsiniz. Her şey oluyor ondan o. Bu biraz tabii bu yasak. Embriyodan kök hücre alınmıyor çünkü oynanmıyor. Onu yapmıyoruz. İkinci kök hücremiz bizim biraz daha böyle işte kas dokusunda bulunan, yağ dokusunda bulunan bir kök hücre var. Mezenkimal dediğimiz. Sen O, onunla çalışıyorsun. o belli Evet. yerlere dönüşebiliyor. Onu yağ dokusundan elde edebiliyoruz. Ya da işte plasentadan ya da işte göbek kordonundan falan. O mezenkimal kök hücre. Mezenkimal kök hücre her şeye dönüşmez. Ama kasa dönüşür biraz. Kıkırdağa dönüşür, kemiğe dönüşür. Mesela eklemlere çok iyi gelir. Evet. Mesela o kıkırdak, kemik Osteoartritlerle. kırıklarına çok iyi gelir mesela. Ama gidip hocam işte benim hayvanım işte Alzheimer oldu, iyi gelir mi? Yani ne bileyim yani sonuç şu. Yani kafa kemik değil yani beyin kemik değil ki iyi gelsin. Yani biraz faydası olur mu? Bana göre olmuyor da. Yani mesela ben çok onlara tavsiye etmiyorum. Yani kök hücre dediğimiz şey esasında ama şöyle bir şey çıktı şimdi yeni son yıllarda. Bir tane adam var işte Japonlarda. Bu Japonya'da Kyoto Enstitüsü var. Onunla uğraşan yer burası. Bu şöyle oldu. Bir insanın ya da bir hayvanın hücresini alıp artık geri sarabiliyorsunuz. iPS deniyor buna. Induced Pluripotent Stem Cell diyor. iPS deniyor. Yani siz dudağınızdan bir hücre alıyorsunuz. Onu embriyoya geri döndürüyorsunuz. O dudağınızdaki hücreden siz karaciğer yapabilirsiniz, böbrek yapabilirsiniz, dalak yapabilirsiniz. Daha ilginci sperm de yumurta da oluyor. Yani sperm sayısı 0, yumurta yok. Siz normal bir dildeki hücreyi alıp geri sarıp yani sonuçta şunu söyleyeyim. Birkaç yıla kadar 0 spermler ve 0 yumurtalar da çocuk sahibi olabilecek. Olabilecek. Oraya doğru gidiyor. Siz Hande'ye soralım. Hande sen şey mi yapıyorsun? Daha çok herhalde mezenkimal kök hücre yapıyorsun. İşte, Evet, biz adipöz dokudan, yağ mezenkimal dokusundan, kök hücre, evet. Yani tabii hazır kaynak kullanıyoruz ama son dönemlerde buna biraz tromal vasküleri de ekledik, fraksiyonu da etkiledik. Özellikle ortopedik vakalarda, eklemlerde işte hocamın dediği gibi kaynamayan Bu SVF kabuklarda. ne biliyor musun? Yani yağ dokusunu alıyorsun. Biraz daha evet, eziyorsun. parçalıyoruz. Aynen öyle. Biraz daha hücre kokteyli gibi bir durum aslında. İçinde Etkili işte mi büyüme ortopedide? faktörlerinin olduğu. Şu anda bütün bizim tıpta çok yapılıyor. Biz hastaya bir kesik atıyoruz şuradan. Yağ dokusunu alıyoruz. Aynen. Sonra sıvı jel gibi yapıyoruz. Her yere oluyor. Dudağa yap, buruna yap, vulvaya yap, büyütüyor. Kadın genitale yapılıyor. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Damet dolgusu oluyor. Evet, biz de sırttan alıyoruz o dokuyu, parçalayıp elde ettiğim işte belli bir santrifüjden geçiyoruz, aktive ediyoruz. Ondan sonra da hangi bölgeye uygulayacaksak En başarılı olduğu veriyoruz. alan? Ortopedi de çok başarılı tabii ama yani tabii bunlar da mesela hani insanlarda biraz gençleştirmeyle ilgili de kullanılıyor ya hani işte egzozomlar falan minik kök hücreler. Tabii ki böyle bir şeye yaramıyor bizim için. İnsanlarda da çok yaradığını düşünmüyorum. Sadece ortamdaki çevrede bir takım uyarılar yaparak aslında vücudun kendi kendini iyileştirmesine sebebiyet veriyoruz. Bu anlamda da evet uyguladığımız hayvanlarda geri dönüşler gayet güzel. Onarıyor. Ya şöyle kök hücre gerçekten de eklem hastalıklarında çalışıyor. Evet, Yani çok güzel işe çalışıyor. yarıyor. Şimdi tabii insanda işe yarayan bir şey hayvanda yarayacak diye bir şey söz konusu değil. Yani bir kere insan fare değil. Fare insan değil. Hatta ben hep onu tartışırım yani. Mesela bazen bana diyorlar ki geçen de biri yazmış söylemeyeceğim şimdi adını. Demiş ki Oytun'un söylediklerine inanabilirsiniz ama fareyseniz değil. Ya çok da yanlış Zaten değil. Ay hocam, sosyal medyada ne Yani- la. Tür büyüklüğü arttıkça zaten tabii çalışmaların işler da kompleksleşiyor. evet, Yani daha sen- komplike oluyor ve ya etkinliği de fare ne azalıyor. kadar bir hayvan, sen ne kadar bir hayvansın. Ama haklısın da şimdi ben bütün ilaçlara gidip nerede deneyeceğim ya şimdi. Yani bir de o var. şöyle olayım. O herif mesela beni eleştirdiğinde gelsin ona deneyeyim yani kovaya olsun. Ha, gerçekten hani fare en azından bir büyük sıfır deniyorsun ya bir yerde çünkü başka şeyin de yok. Alternatifim de yok. Mesela bence sizin de alanınız böyle. Mesela hani kedi köpeğe bir şey veriyorsun. Denemiş oluyorsun hani bir fikrin oluyor ne oluyor şeklinde. Yenilikçi tedaviler var Ya- mı? Rejeneratif tedaviler. Tabii ki yani işte hücresel tedavilerden yani PRP'yi, SVF'yi ve mezenkimal kaynakları kullanabiliyoruz. Ama hocamın dediği gibi yani burada ortopedik vakalar ve bazen immünolojik vakalarda da SVF ve PRP değil tabii ki kök hücre kaynağını kullanabiliyoruz.
Biz güzel dönüşler alıyoruz ama tabii ki bir gençleşme için yapmıyoruz. Yapmıyor. Ya gençleştirme için ortak bir şey yapsanıza. Ortak bir çalışma yapsanıza. Yani bu çok önemli bir şey hayvanlarda gençleştirme, Şimdi uzun benim yaşam. bir tane köpek Ben- vardı. Hı. Biraz manyaktı. Hı. Eğitime dirençliydi. Tabii ben de bunda bir sürü uygulamalar yapıyorum tabii ben biliyorum. Şimdi ben bir tane papağan var benim. Ya o papağan bir şeyler öğrenmiş. Herkese sövüyor. Gerçekten böyle. Ya telkinler yaptım falan. Olmuyor. Olmuyor. Almıyor, eğitime Almıyor. kapalı. Eğitim almıyor. Şimdi ben buna bir ara oksitosin sprey yaptım falan şimdi. Hepsini anlatmayayım da böyle şeyler yapıyordum eskiden. Neyse. Sonra şunu fark ettim ben. Hayatta hiçbir şey tek bir şeyle olmuyor. Yani mesela bu ilaç mucize değil. Nasıl hayat kollebereyse takım çalışması olur, ilaçlar da böyle çalışıyor esasında. Yani bir ilaç mucize değil. Ama bu ilacın yanına bir ek, beslenme, işte şudur. Ama o çok şey değiştiriyor. Yani ben bir hayvanı değiştirecek minimal 3 ilaç olduğunu düşünüyorum. Yani 4 ilaç. Yani beraber verdiğin zaman. Bir de beslenmeye falan dikkat ettiğin zaman o zaman değişiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir şey mucizeyi yaratmıyor. Hani bir şunu yapayım, her şey tersine dönsün değil. Neyse bizim köpeğe geleceğim. Ya o zaman da ben yeni böyle şey okuyorum. Bir de dedi ki işte hapishanelerde çok kavgacılara lityum verirler. Hemen kavga düşer. Hayvanlar da öyledir. Bir de omega. Yani bak omega verdim mi hayvan böyle minnoş olur. Abi biz neyse bizimkine biz devamlı veriyoruz o şeyi. Balık mı? Her gün balık bizimkine. 2 kutu, 3 kutu balık. Bizimki bir baktım böyle balık gibi oldu zaten. Yani böyle bir şey oldu. Tüyler falan bir değişti. Böyle mis gibi kokmaya bak balık kokuyor falan. Bizimki böyle itaatkar oldu. Selam duyuyor falan. Yani akıllandı seninki. Mesela gerçekten de mesela bu senin dediğin gibi juvenil köpeklere yani biraz hani genç köpeklere ne diyorsun bu hani balık konusunda, balık yağı Tabii konusunda? kesinlikle balık yağı eğer kaynağımız gerçekten düzgün bir Balık mı kaynaksa balık ya balık mesela, yağının mesela balık da olur balık hocam da olur. balık Ben yağı da olur. konserve verirdim Aynen mesela. öyle yani balık da olur balık yağı Ne da kadar olur. öneriyorsun mesela her gün bir normal bir öğün nasıl öneriyorsun? Her gün mü? Yani haftada 2 mi? Ben genelde böyle şeyler her gün önermiyorum. Önermiyor Haftada musun? 2 veya 3 ödül Evet. niyetine diyorum hatta. Evet. Çünkü zaten o hayvan dışarıdan bir hazır diyette Hmm. besleniyor. O yüzden o dengeyi bozmamak adına sadece ödül olarak verilmesinden yanayım. Tabii ki böyle şeyler var ama hocama bir şey eklemek istiyorum. Yani nasıl dediyseniz işte tek bir ilaç değil ama yanına eklentiler var. Bir de bence bunun yanında bireysellik de çok önemli. Yani bugün mesela benim alanıma baktığınızda dünya kadar prebiyotik var, probiyotik var. İşte antioksidan niteliğinde ürünler var içinde. Tabii işte seminakı olmayan, omegası olan, işte L-karnitini olan falan böyle bir sürü ürünler var ama acaba o hayvanlar ne kadar bireysel olarak değerlendirilebiliyor? Katılıyorum buna. Bütün camia olarak ve herkes de aynı işi yapacak mı? Doğru Yapmıyor. mu kullanılıyor? Evet. Doğru mu veriliyor? Tabii ki bunlar bir tartışma konusu bana Ya göre. şöyle insanda bile aynı tip şeyler söyledim ya dişi erkek bile değişiyor. evet. Şimdi mesela Aynen sizde bir öyle. de cins sorunu var sizde. Yani Tabii ki. birisi 60 kilo bir hayvan, Aynen biri öyle. 6 kilo bir hayvan. Tamamen genetik özellikleri farklı. yatkınlıkları Hani var. hepsine bu aynı reçete Tabii, olmaz olmaz. bunlarda. Ya Mümkün değil. bu bir profesyonellik bu. Ben size katılıyorum. Evet. Bir de klinik ve gözleme ve deneyime dayanıyor bu. Yani Aynen öyle. çünkü hani bizde insan bir tane ama sizde bir de cins sıkıntıları var. Ben hani şöyle bir şey söyleyeyim en azından. Aynı diyet ve aynı tedaviler farklı hayvanlarda çok zıt sonuçlar verebilir. Hatta Verebiliyor. sen onu Çok yaşlandırmayacağım haklısınız, diye daha kötü Hocam hale sadece getirebilirsin. yaşlandırmak adına da değil yani tedavilerde bile bazen bunları gözlemleyebiliyoruz. Evet. Çok rutin kullandığımız bir ilaç hani alerjik bir etki göstermesinden bahsetmiyorum gerçekten. Tabii her ne kadar veteriner preparatları olsa da ben kendi kliniğim için beşeri kaynakları daha fazla kullanmayı tercih ediyorum. Ve bunların da aynı tür içerisinde hatta bazen aynı cins işte aynı ırk içerisinde bile etki göstermediğini gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bir tane işte destek ürünü işte o OTC dediğimiz ürünlerin her hayvan için işe yaraması bana göre beklenemez. O yüzden çok da rutin haline getirmiş değilim açıkçası. Gerek gördüğüm hayvanlarda evet ama onun dışında bir genelleme halinde vermiyorum. Dünyada büyük bir şey vardır. Bir furya oluşmuştur. Bu da ivermektin furyası. Evet. Şimdi ivermektin işte Covid zamanında ünlü oldu. İşte virüslere iyi geliyor falan bir sürü bıdı bıdı geçelim. Buna çoğu hikayede. İşte son zamanlarda internette dolaşan kansere iyi geliyor. Ki doğrudur bazı kanserlerde işe yarar. İvermektin gerçekten de ilginç bir ilaçtır. İltihabı azaltır. İç dış paraziti döker falan filan.
ağızdan verirsen o kadar işe yaramaz ama enjeksiyonu harikadır falan filan. Ne diyorsun ivermektin hakkında? Böyle bir deneyimi var mı? Sever misin ya? Mesela Sevmem. sevmez misin? İvermektin'i sevmem. Neden? Sevmiyorum çünkü toksik etkileri de Var. çok fazla. Ama Dolayısıyla yüksek doz değil. Yani mesela ya yüksek doz değil tabii ki hayvanın kilosuna göre. hayır daha bir düşük dozla doz. Yarı ediliyor dozda. ama- 1/4 dozda. Ay, yine İlla de sevmiyorum. Sevmiyorum. İlla Ben de sevdireceğim. yakaladım mı ivermektin yaparım. Neden? Sevmiyorum. ben seviyorum. ivermektin'i. Siz neden seviyorsunuz? İvermektin çünkü bizde bir inflamasyon giderici özelliği de var özellikle. Hani bu yaşlanmayla beraber iltihap arttığı için. Bir de iç parazitlere falan iyi gelir. Hayvanda ne var? Kurtları döker hayvan falan. Siz diye. neden Kurtlarını sevmiyorsunuz döküyor efendim? tabii ki yani paraziter hastalıklarda kullanılan bir ilaç veteriner uygulamalarda Ben da. hani normal doz değil de böyle 1/4, Anladım, 5'te siz 1. şey gibi hani sanki koruyucu ve Koruyucu, destekleyici, destekleyici gibi gibi, söylüyorsunuz. evet. Onu yapmıyorum. Ama gerek gördüğümüz vakalarda tabii ki uyguluyoruz ama bir rutin halinde değil. Bu şey gibi oldu. Yani bunu buradan söylemek ne kadar doğru ama işte korona pozitif kedilere verin kök hücreyi 500 milyon ünite destekler şeklinde bir konuşma olmuştu zamanında. Bu da onun Onu gibi kim bir durum yapmıştı? oldu. Dolayısıyla çok Onu bir amca mı yaptı, bir korkarım abla mı yani. yaptı böyle? Bir amca yaptı. Ama bunu amcalar Ee, yapar. Böyle ilginç açıklamalar Evet, bu bir amca yaptı. amcalar yapar. Evet, evet. Dolayısıyla beni biraz ürkütüyor. Güvenli tarafta olmayı Onlar prostatı seviyorum. büyüdüğü için yapıyor. Ama biyorezonans yapıyorsun. Alternatif Ya tedaviler biyorezonans uyguluyor. şöyle yani hani bir hücrenin bir besin maddesine veya bir proteini taşırken bile bir enerji harcadığını biliyoruz. Dolayısıyla benim mantığıma yatan ve daha çok aslında sokak hayvanları için kullandığım bir şeydi bu. Çünkü kliniklerdeki maliyetler de çok yüksek. Dolayısıyla ben sadece tanı modülünü kullanıyorum. Tanı modülü derken işte bir 19 sistemi tarayıp en azından bir şeyler hakkında fikir veriyor. Tabii ben de hocam kadar olmasa da işte onun laboratuvar tarafında doğru mu veriyor, yanlış mı veriyor test edip Ben buna biyorezonans inancım olduğu konusunda için. bir mavi ekran verdim. Bak böyle bak duruyor. Ama sen bir şey soracaktın Evet. Oytun Hoca'ya. Kedilerle alakalı. Ha, evet. Onu soralım. Hocam yani şimdi veteriner hekim valla gelirken de bir tereddüt etmedim desem yalan olur yani. Çünkü şeyi anlandırmak biraz zor oluyor. Yani seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Bilimsel tarafta durduğunuzu biliyorum. Hatta bence bazı konuşmaların çok açık konuşabilirim. Evet, konuş. Bazı söylemlerinizin insanlar tarafından kolay anlaşılması gerektiği için çok tekniğe kaçmadığınızı da gözlemliyoruz Evet. tabii ki bizler ama bazen de yanlış taraftan alındığını da düşünüyorum. Hatta bazen sizi savunmak zorunda Ben kalabiliyorum. sana bir şey söyleyeyim mi? Mesela neden kedilere mama vermeyin diyorsunuz? Ha, neden? o şöyle. Yani Şimdi virüs- hantavirüs hantavirüs. çıkmış, niye Ha, şöyle, vermeyin diyorsunuz? şöyle. O konuşma mesela şöyle orada alınmış. Şimdi hantavirüs kemirgenlerle ilgili bir virüs. Sincaptır, faredir, sıçandır, tavşandır. Şehirlerde büyük bir fare nüfusu artışı var. Kedinin her olduğu yerde zaten fare nüfusu hemen azalıyor. Neden? Hı. Kokusundan kaçıyorlar. Ama burada kedinin kendi bir güdüsü var. Avlanma güdüsü. Yani bu kedigillerde aynı Evet. şey gibi, aslan gibi, kaplan gibi bir varlık bu. Yalnız siz aşırı miktarda mama verdiğiniz zaman hayvan insülin direnci, obezitesi var. Ve şöyle bir şey var. Bir yandan da insülin direnci ve yağlanmasıyla beraber inflamasyon normal reflekslerini de kaybediyor hayvan. Hayvan bakıyorsunuz yatıyor sadece. Hani fare buradan geliyor. Yani şöyle bir şey var. Hani ona reaksiyon verme gücünü de kaybediyor. Ben de dedim ki ya dedim artık şu yem vermeyi aşırı miktar keselim. Ondan sonra tabii ki yem verin. Ama azaltın yani onun refleksleri de kalsın. Hani yağlı karaciğer o cümle şöyle olmalıydı. Fazla yem vermeyin yağlı karaciğer, insülin direnci ve Alzheimer olmasın. Hala avlanma refleksini korusun bu. Evet bunu ben anladım. Ama Ama pek çok Ama kişi biz önü ve anlamadık. arkası kesildiği için de Evet. tabii ki hani Bir şey sana sanki söyleyeyim mi? kedileri beslemeyin, yemek ya, vermeyin yani, gibi boş bir ver. algı oluşuyor. Ama sonunda ne? Fazla beslemeyin. Yani boş ver kesilsin. Ya Adam- aslında evet en yani azından bir şey diyeyim. Yani şu en azından gündem oldu mu? oldu. Programın başında konuştuğumuz obezite mevzusuna mevzusu. dayandırarak belki söylüyorsunuz. Evet, acaba Ama tabii dendi ki mi? hani Dendi. işte o kemirgenlerin ortalıkta azalmasının faktörleri sadece kedi olduğunu Değil- düşünmüyorum. değil Bir ki. sürü, bir sürü Bir unsur sürü. var yani. Ama Çarpık kedi, kentleşmeden şehir- tutun tabii, ekolojik tabii. denge bozuluyor. Evet. Bir sürü yaşam alanı Ama kalmadı. kedi kokusu bile yeterli. Tabii Ama ki. kedinin de biraz böyle hani bizim olur ya hani böyle kedi ol bir fare tuttum bir işe yarar kedi lazım. Şimdi şöyle bir şey tabii bizim raflarımız oraya buraya çekiliyor şöyle. Çekilse de olur. Çekilmese de olur. Olur. Çünkü
Evet. Kimse kadir mutlak değildir. Ama bazı insanlar alimdirler. Ve o alimlik okuyarak olmaz. Allah'ın Fıtrattan gelir. aynı fıtrattan geliyor. Bazı insanlara o lütuf olarak verilmiştir. Onların bir tanesi benim. Diğeri de ben hocam. Bir diğeri de ben olayım. Diğeri de ben. Alimler kurulu. Allah'ım Alimler Allah'ım. Kurulu. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bugün işin uzmanlarında veteriner hekim Hande Mutlu konuğumuzdu. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere.